Fincan parmaklarımın arasından kaydı ve sıcak kahve, Grand Hotel'in görkemli lobisindeki cilalı mermer zemine sıçradı. Ben yerdeki büyüyen kahverengi lekeye bakarken, resepsiyonistin sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Bayan Wagner, özür dilerim ama rezervasyonunuzu bulamıyorum. Aile üyeleriniz adına yapılmış kayıtlar görüyorum, ancak sizin adınıza hiçbir şey yok. Arkamda, tasarım ayakkabıların keskin tıkırtısı yaklaşıyordu. Kız kardeşim Katarina'nın sesi, büyük salonda kasten yankılandı. Her bir kelimesi, çevredeki misafirlerin dikkatini çekmek için hesaplanmıştı. "O, Helena nihayet gelebilmiş." Hermes Birkin çantasını düzeltirken, sesinde görmezden gelinemeyecek kadar bariz bir aşağılama ve kinaye vardı. "Senin için bir rezervasyon olmaması ne tuhaf." Daha da yaklaştı. Diğer konuklar da onlara bakmaya başlayınca, zafer kazanmışçasına gülümsemesi genişledi. "Aslında," diye devam etti. "Ben sadece gerçek ailemiz için rezervasyon yaptım. Kendim, kocam ve kızım için bir oda, bir de annem ve babam için." Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Lobinin süslemeli aynalarından annemle babamın kasten sırtlarını döndüklerini ve yaşadığım bu küçük düşürücü anı görmezden geldiklerini fark edebiliyordum. Noel yemeğimiz için özenle seçtiğim 3000 avroluk tasarım elbise, bir anda üzerimde taşımaya hakkım olmayan bir kostüm gibi hissettirdi. Benim adım Helena Wagner. 33 yaşındayım ve ilaç araştırmaları birimi yöneticisiyim. Bu, aileme eylemlerinin sonuçlarını nihayet nasıl gösterdiğimin hikayesidir. Yıllarca ailenin dışlanmış üyesiydim, hayatını burslarla kazanan o kişi. İhtiyatlı yatırımlar ve haftalık 80 saatlik çalışma maratonlarıyla, tırnaklarıyla kazıyarak inşa eden o kişi. Kız kardeşim ise tamamen büyük babamızın parasıyla finanse edilen bir Instagram mükemmelliği sahneliyordu. Aylık 30.000 avroluk ödenekler, Katarina'nın tasarım gardırobunu, kızı Amy'nin özel okul eğitimini ve internette umutsuzca sürdürmeye çalıştığı o başarı illüzyonunu yaratmıştı. Geçen yıl büyük babam kısa süreliğine hastaneye yattığında muhasebe işlerinde ona yardım ederken hesap dökümlerini görmüştüm. Bu, büyük babamın açıkça rica etmesine rağmen Katarina'nın asla üstlenmediği bir sorumluluktu. Bugün bu lobide dururken içimde bir şeyler kristalleşti. Bana kendi ayaklarının üzerinde durabilen biri ol diyen aynı büyük baba, farkında olmadan ailenin geri kalanından henüz ayakta durmayı bile öğrenememiş canavarlar yaratmıştı. Yavaş ve derin bir nefes aldım ve yüz ifademde en ufak bir değişiklik olmadan "Anlıyorum, o halde ayrılıyorum," dedim. Sesim beklediğimden daha sakin çıkmıştı. Büyük babamın parasıyla değil, kendi paramla aldığım lacivert Rimowa valizimi daha sıkı kavradım. Resepsiyondaki sempatik personele nezaketle kafa salladım ve telefonumdan taksi uygulamasını açtım. "Bekle." Katarina'nın sesi hafifçe yükseldi ama ben çoktan çıkışa doğru yürümeye başlamıştım. O, gözyaşı, yalvarış veya herkesin önünde küçük düşmemi bekliyordu. Benim sessiz vakarım onun senaryosunda yer almıyordu. Lobideki herkes uzaklaşan figürümü izlerken, birden sessizleşen salonda sadece adımlarımın sesi yankılanıyordu. Yeğenim Amy cam kapılardan dışarı bana bakıyor ve o çok pahalı bir elbise içinde annesinin arkasında kıpırdanıp duruyordu. Çok üzgün olduğu da görünüyordu. Gözleriyle beni arıyordu. Her Noel, onunla vedalaştığım bir gündür. Amy'ye bir hediye getirmek benim geleneğimdi. Bu yılki incili saç tokası valizimde güzelce paketlenmiş halde kaldı. Bu, annesinin onu dönüştürmek istediği bir aksesuar için değil, ileride olabileceği o kadın için seçilmiş bir hediyeydi. Taksiye bindiğimde akıllı telefonumu çıkardım ve hiç tereddüt etmeden büyük babamın numarasını çevirdim. Geçen yıl aylık finansal değerlendirme toplantılarına başladığımızdan beri, Katarina'yı her zaman el üstünde tutan ailemle olan ilişkimden çok daha yakın bir bağ kurmuştuk. "Helena, ne oldu?" Sesi her zamanki metanetini koruyordu ama sorduğu soru bir şeylerin ters gittiğini hissettiğini ele veriyordu. Planlı aramalarımız asla tatil günlerine denk gelmezdi ve o benim şu an Grand Hotel'de ailenin yanında olmam gerektiğini biliyordu. "Rapor edeceklerim var," diye başladım. Sesim mesafeli ve duygusuzdu. Tam olarak ne yaşandıysa bir anlattım. Sadece benim adıma eksik olan rezervasyonu. Katarina'nın gerçek aile hakkındaki o zafer dolu açıklamasını. Annem ve babamın sessiz kalarak bu suça nasıl ortak olduklarını. Ne bir acıma beklentisi ne de bir adalet ricası ekledim. Tıpkı ilaç araştırmalarımda öğrendiğim gibi sadece gerçekleri sundum. Veriler kendi adına konuşmalıydı. Hattın diğer ucunda nefesinin biraz ağırlaştığını duyabiliyordum.
Bu, onun hissettiği acının tek işaretiydi. Kontrol altında tutulan sert bir öfkeye sahipti. "Anlıyorum, bundan sonrasıyla ben ilgileneceğim," dedi, sesi alçak ve ağır bir tonla. Bundan sonra olanlar, klinik bir araştırmanın hassasiyetiyle gelişti. 15 dakika içinde telefonum bildirimlerle patladı. Katarina'dan 10 cevapsız arama, giderek histerikleşen sesli mesajlar ve bir mesaj seli. Büyükbabam, finans toplantılarımızda bana sık sık bahsettiği ama bugüne kadar hiç uygulamaya koymadığı o acil durum planını belli ki devreye sokmuştu. "Helena, Amy seni görmek istiyor. Yıllık Noel kutlamamız için çok heyecanlıydı. Arkadaşlarım bu akşam yemeğe geliyor. Mükemmel aile Noel'imizi Instagram'da paylaşacaktım. Bu durumun ne kadar utanç verici olduğunun farkında mısın?" Annem ve babamdan da e-postalar gelmeye başladı. Başka bir oda tutabilirdik. Ama Katarina'nın dediği gibi, önceliği asıl ailemize veriyoruz. Artık bağımsızsın, değil mi? Madem maddi durumun iyi, neden kendine bir oda tutmuyorsun? Neden bu kadar duygusalsın? Her mesaj göğsümü sıkıştırıyordu ama bunlar artık tanıdık yaralardı. Kelimeleri benim değil, onların başarısızlığını ortaya koyuyordu. Hamburg'a doğru giden uçağım bulut katmanlarını aşarken büyük babamdan yeni bir e-posta geldi. Tüm aile üyeleri de alıcı listesindeydi. "Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın." Büyük baba, "Bu benim nihai kararımdır," diye başlıyordu e-posta, büyük babamın kendine has vakur üslubuyla. "Bugün ailemizin onuruna ağır zarar veren bir olay yaşanmıştır. Helena'ya yapılan zalimce muamele, Wagner ismine bir hakarettir ve hiçbir koşulda hoş görülemez. Şu andan itibaren geçerli olmak üzere. Courtney, Margaret ve Katarina'ya yapılan tüm finansal desteği donduruyorum. Lüks yaşam tarzlarınızın tamamen benim desteğime bağlı olduğunu size hatırlatmak isterim. Aile kavramının özünü gözden kaçıran, kibir ve gösteriş içinde boğulanlar artık böyle bir ayrıcalığı hak etmemektedir." E-postayı henüz bitirmemiştim ki telefonum Katarina'nın aramalarıyla tekrar aydınlandı. Paniği aramalarının sıklığından belli oluyordu. 2 dakikada 5 arama. "Helena, lütfen aç. Büyük babamı ikna et," diye yalvarıyordu. Bıraktığı sesli mesajda. Büyük babamın aylık 30.000 avrosu olmadan Katarina'nın özenle inşa ettiği hayatı infilak edecekti. Gösterişli evinin ipoteği, kiralık lüks arabalar, Amy'nin özel okul taksitleri, her şey kazanmadığı bir paraya dayanıyordu. Annem ve babamdan da benzer bir çaresizlik yükseliyordu. "Helena, söz konusu olan bizim emekliliğimiz. Lütfen büyük babanla konuşur musun? Mallorca'daki emeklilik evimiz için yatırdığımız 150.000 avroluk peşinat yanacak. Özel sağlık sigortası primlerimiz duracak." Az önceki kibirlerinden eser kalmamıştı. Yerini alışılmadık bir tevazu almıştı. "Demin söylediğim korkunç şeyler için özür dilerim. Ama bu bir aile krizi." Akıllı telefonumu sessize alıp kapattım ve pencerenin dışındaki bulut denizine baktım. Hamburg'a indikten sonra evdeki internete bağlandığımda içeriği giderek daha da panik haline alan 100'den fazla okunmamış mesaj buldum. Ne yapacağım? Kredileri ödeyemeyeceğim. Amy'nin okul taksitleri ne olacak? Sağlık sigortasını düşünmekten geceleri uyuyamıyoruz. Ancak en çok dikkat çeken şey, büyük babamın bir sonraki e-postadaki son notuydu. "Bu karar geri alınamaz. Bunu kendi eylemlerinizin bir sonucu olarak görün. Kararıma yapılacak her türlü itiraz, kalan tüm kaynakların da kesilmesine yol açacaktır." Gelen mesajları sakince okudum. Eskiden kibir dolu olan tonları tamamen çaresiz bir yalvarışa dönüşmüştü. Hiçbir zaman aile üyelerinin gerçek doğası bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmamıştı. Telefonumu bir kenara bıraktım ve mutfağımda kendime bir çay demledim. Normalde şu an otelin kişi başı 200 avro değerindeki o lüks, Noel yemeğinin tadını çıkarıyor olmalıydım. Bu düşünce hafifçe gülümsememe neden oldu. Her yıl kız kardeşimin ailesi bu savurgan yemek hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı. Oysa gerçekte aylık kredi kartı ekstrelerini bile ödemekte zorlanıyorlardı. Yeni bir arama geldi. Bu sefer Katarina'nın kocasıydı. Panik ve kafa karışıklığıyla karışık kelimeleri karısının harcama alışkanlıklarını eleştiriyordu. Gerçekler su yüzüne çıktıkça evliliklerinde çatlaklar oluşuyor gibiydi. Dairemin penceresinden Hamburg-Un gece silüeti sakince ışıldıyordu. Kendi kredi kartı ekstremi hatırladım. Her ay kuruşu kuruşuna ödenmişti. Kendi imkanlarım dahilinde makul bir lüks. Borç yok. Büyük babamın en sevdiği söz yine aklıma geldi. "Kibir başkaları içindir. Birikim ise kendin için." Bu şehirde hayatımı kendi çabalarımla inşa etmiştim. Büyük babamın dediği gibi kendi ayakları üzerinde durabilen biri olmuştum.
Ve şimdi içimin derinliklerinde bu seçimin ne kadar doğru olduğunu hissediyordum. Akıllı telefonuma aramalar gelmeye devam ediyordu ama bunlar artık bana ulaşamayacak seslerdi. Noel'den 2 hafta sonra Hamburg'a ilk kar düştü. İlaç şirketinin laboratuvarındaki günlük rutinim değişmeden devam ederken, ailemin durumu dramatik bir şekilde değişmişti. Kız kardeşimin daha önce neredeyse her gün özenle kurgulanmış lüks eşya ve egzotik yer fotoğraflarıyla güncellenen Instagram sayfası suskunluğa bürünmüştü. Son paylaşımı olan, seçkin bir restorandaki Hermes çantasının fotoğrafı ve altına eklediği #hayal gibi hayat etiketi, o harika hayatını öven yorumların altında artık acı verici bir ironi gibi duruyordu. Babamdan gelen e-postalar nihayet gerçek bir pişmanlık gösteriyordu. Abartılı yaşamla geçen yıllarımızı düşünüyorum da, Katarina'yı çok fazla şımartmışız ve sana karşı çok soğuk davranmışız. Çok üzgünüm. Annemden de benzer mesajlar geliyordu. Özel sağlık sigortası ödenekleri kesilince, sağlık hizmetlerinin gerçek maliyetini nihayet idrak etmişlerdi. Sadece emekli maaşımız asla yetmiyor. Ne kadar savurgan yaşadığımızı şimdi anlıyorum. Katarina'nın durumu ise daha da ciddiydi. Beklenmedik bir şekilde kocasından bir telefon aldım. Eniştem karısının. Gizli tuttuğu bir yığın borcu keşfetmişti. Kredi kartı ekstreleri karşısında şoktayım. Bu yaşam tarzını artık sürdürmemiz imkansız. Büyükbabamın desteği aniden kesilince, kurdukları o zenginlik illüzyonu hızla yerle bir olmuştu. Daha uygun fiyatlı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ve Amy için devlet okullarına bakıyoruz. Katarina her gece ağlıyor. Sesinde tükenmişlik ve kabulleniş iç içeydi. Evlilikleri bile büyük bir krizin eşiğindeydi. Buna karşılık benim hayatım huzur içinde devam ediyordu. Sabah 8'de işe gidiyor, akşam 18'de dönüyordum. Hafta sonlarımı yatırım stratejileri üzerine seminerlere katılarak ve birikimlerimi kontrol ederek geçiriyordum. Daha dün yeni bir araştırma projesinin ekip liderliğine terfi ettim. Maaşımın 200.000 avro seviyesine çıkması bekleniyordu ve yatırımlarım da gelecek kaygısı taşımadan gayet iyi ilerliyordu. Kibir anlık bir tatmin, birikim ise ömür boyu iç huzuru getirir. Büyükbabamın sözlerinin ağırlığı artık tüm aile tarafından derinden hissediliyordu. Ailem yaşlılık güvenceleri için endişelenirken ve kız kardeşim borçlarını ödemek için çırpınırken ben sıradan hayatımı sürdürmeye devam ettim. Geçen haftalar içinde o çaresiz e-posta ve aramaların sıklığı belirgin şekilde azaldı. İlk hafta her gün gelirken artık haftada 1 ya da 2'ye düşmüştü. İçerikleri de yavaş yavaş kabullenişe evriliyordu. Amy devlet okuluna geçecek, okul servisine binecek, bunu hayal bile edemezdim. Kız kardeşimin son e-postası, gerçekleri kabul etmeye başladığının işaretlerini veriyordu. O Noel'in üzerinden 3 ay geçtikten sonra Hamburg'da baharın ilk belirtileri görülmeye başladı. Benim hayatım değişmemişti. Daha doğrusu daha da tatmin edici bir hal almıştı. Geçen hafta büyükbabamdan kısa bir e-posta aldım. Hayatın gerçeklerine uyanmak bazen acı verir ama bu gerekli bir acıdır. Senin duruşun onlara önemli bir ders verdi. Geçenlerde ondan bir doğum günü hediyesi geldi. Sade bir inci kolye. Yanındaki notta o tanıdık, zarif el yazısıyla tek bir satır yazılıydı. Gerçek parıltı, kendi ayakları üzerinde duranların içindedir. Ailemle aramda asgari düzeyde bir iletişim kurmaya başlamıştım. Onlar artık o eski, geçici bir neşe veriyor ama ayağı yere basan bir yaşam tarzında gerçek bir güven var. Kız kardeşimin ailesi, sıradan bir banliyö mahallesine taşınmıştı. Amy artık devlet okuluna gidiyordu ve Katarina'nın sosyal medyası sessizliğini koruyordu. Kız kardeşimden gelen nadir e-postalardan birinde "Sırf görünüşü kurtarmak için paylaşım yapmak şimdi ne kadar boş geliyor" gibi sözler geçiyordu. Evlilikleri hala gergindi ama en azından artık gerçeklerden kaçmıyorlardı. Masamın çekmecesinde Amy'nin hediyesi olarak hazırladığım incili saç tokası hala güzelce paketlenmiş bir halde duruyordu. Bir gün, o gerçek değeri anladığında, sosyal medya beğenilerini saymak yerine kendi ayakları üzerinde durmanın önemini kavradığında, belki de bu tokayı ona vermek için doğru zaman gelmiş olacak. Geçen hafta Amy'den, annesinin telefonundan gönderilmiş bir kısa mesaj aldım. Çok basitti. "Helena teyze, seni ne zaman tekrar görebilirim?" Mesaja uzun süre baka kaldım. Belki de o gerekli acı, sadece dış görünüşten çok daha önemli bir şeyi iyileştirmeye başlamıştı. "Yakında," diye cevap yazdım. Penceremin dışında erken bahar rüzgarı sokaktaki ağaçların arasından hışırtıyla geçiyordu. Sadece şehir için değil, belki de ailemiz için yeni bir mevsimin başlangıcını müjdeliyordu.